1988. 13 yaşında bir çocuk, babasının devlet dairesine işimiz düşerse kendi dilekçemizi kendimiz yazarız diyerek aldığı daktilonun tuşlarına dokunarak kendi dünyasını kurmaya başladı. O daktilo, çocuk için yalnızca bir araç değil, bir kapıydı. Gazete kupürlerini boş kağıtlara geçirerek başlayan bu yolculuk, kısa sürede hayal gücünün sınırlarını zorlayan öykülere dönüştü. Ancak her yolculuk gibi bu da engellerle doluydu. Ortaokulda yazdığı bir öykü, öğretmeni tarafından sorgulandı. Nereden yazdın? Kimden etkilendin? Ödevinin üzerine düşülen bu not ve aldığı düşük puan, onu yazmaktan alıkoymadı. Ama yazdıklarını uzunca bir süre kimseyle paylaşmadı. Yıllar sonra 2011'de açtığı bir blogla yazdıklarını dünyayla paylaşmaya başladı. Ve 2014'te ilk romanı 7. Halka, Aşil Valentin valasıyla raflarda yerini aldı. Bugün bu yolculuğun birikimiyle oluşturulan bir video serisinde buluşuyoruz. Amacımız yalnızca yazmak değil, hikayenin ruhunu anlamak, onu hayata geçirmek. Bir yazarın masasındayız. Gün doğarken kalem kağıda dokunur. Daktilo tuşları karakterlerin sesini çağırır. Bu sesler bir hikayenin kalbidir. Ve işte burada başlıyor diyaloğun doğası. Merhaba, ben Kemal Tuğan. Romanlar, öyküler, denemeler ve eğitim kitapları derken toplam 9 kitabım oldu şimdiye kadar. Kalemi elime ilk ortaokulda aldım. O zamanki öykülerim hala çekmecemde durur. Tabii o dönem hiçbir şeyden haberim yoktu. Hikayeymiş, diyalogmuş, umurumda değil. Karadüzen yazıyordum işte. Zamanla tiyatroda oyunculuk yaptım. 2 uzun metraj film senaryosu yazdım. O sayede görsel anlatımla diyaloğun nasıl iç içe geçtiğini öğrendim. Yazarlık dediğin tam bir yolculuk. Benim yolculuğum bana sistemli bir yazma disiplini kazandırdı. Bu seride de kendi yolculuğumda öğrendiğim en önemli becerilerden birini sizinle paylaşmak istiyorum. Diyalog yazmak. Diyalog hakkında yayınlayacağım diğer videolarda da, bu videoda da amacım size hazır bir tarif vermek değil. Kendi yazarlık yolunuzu bulmanız için ilham olmak, biraz rehberlik etmek istiyorum. Bu da beni ilk ve en temel prensibime getiriyor. Neyin doğru, neyin yanlış olduğuna kendiniz karar vereceksiniz. Yazarlık, kurallara yapışıp kalmaktan ziyade kendi sesinizi ve üslubunuzu keşfetmekle ilgili. Her yazarın yolculuğu benzersizdir. Bu eğitimdeki bilgiler, sizin kendi üslubunuzu geliştirmenize yardımcı olacak bir rehber niteliğindedir. Paylaşılan teknikler ve örnekler size ilham verecek, ancak asıl sihir sizin yazma sürecinizde ortaya çıkacak. Çünkü yazarlıkta en önemli kural, kendinize güvenmek ve kendi yolunuzu bulmaktır. Bu bölümde diyaloğun sanatsal ve işlevsel önemine dair bilgiler bulacaksınız. Bu videoda yer alan bilgiler yalnızca bir başlangıç noktası. Asıl macera sizin kaleminizden çıkacak hikayelerde yatıyor. Diyalog yalnızca karakterlerin konuşması değildir. O, karakterin ruhunun yankısıdır. Kendi yazdığınız bir diyaloğu sokakta tanımadığınız insanların konuşmalarında duyduğunuzu hayal edin. İşte bu iyi bir diyalogtur. Ona reddedemeyeceği bir teklif yapacağım. Diyalog bir yazarın en güçlü silahlarından biri. İnanılmaz bir şey. İyi bir diyalog hikayeye o gerçeklik havasını katıyor. Sanki her şey gözünüzün önünde oluyor. Ama kötü bir diyalog olursa metnin ruhunu bozuyor. Karakterleri silikleştiriyor. İyi yazılmış bir diyalogla karakterlerin sesini duyuyorsun. Resmen hikayeyi ilerletiyor. Ve okuyucuyu ya da izleyiciyi duygusal olarak bağlıyor. Ama tabii diyalog yazmak bir sanat. İncelik istiyor. Gerçekçi diyaloglar karakterlerin kişiliğini yansıtırken hikayenin ruhuna uymalı. Gereksiz detaylardan da arınmalı. Yazarlık bir keşif yolculuğudur ve diyaloglar bu yolculuğun en renkli duraklarından biri. Lajos Egri, Piyes Yazma Sanatı adlı kitabında, sözcükleri savurmayın, koruyun. Sanat bir seçmedir, fotoğraf değil. Eğer gereksiz söz yığınına boğulmazsa, düşünce daha da gelişebilir diyerek, diyalog yazımında özlülüğün ve seçiciliğin önemini vurgular. Diyalog, bir yazarın hem en iyi dostu hem de en büyük sınavı. Sadece teknik bir iş değil, sanatsal bir duyarlılık da gerektiriyor. Kolay gibi görünüyor ama incelikleri var. Zorlukları da cabası.
İyi bir diyalog hikayeyi canlandırır, karakterleri derinleştirir, okuyucuyu ya da izleyiciyi içine çeker. Hatta sessizlikler bile anlamlı olabilir. Düşüncelerle birleşince okuyucuya daha fazla alan bırakır. Diyalogların bilgi aktarımı, karakter tanıtımı, çatışma ve duygunun aktarımı, hikayeyi ilerletme, atmosferi yansıtma ve bilgi aktarımında dengeyi kurma gibi temel işlevleri vardır. Gelin bunları tek tek ele alalım. Şimdi gelin diyaloğun ne işlere yaradığına bir bakalım. Bilgi aktarımı mesela. Hikayenin bağlarını ya da geçmiş olaylarını anlatmak için harika bir araç. Özellikle hikayenin başında okuyucuya ya da izleyiciye arka planı vermek için diyaloglar etkili oluyor. Ama bunu doğal yapacaksın. Hikayeye entegre ederek. Yoksa yapay durur. Karakter tanıtımı. Diyaloglarla karakterlerin kişiliklerini, motivasyonlarını, ilişkilerini ortaya koyabilirsin. Bir karakterin başka biri hakkında söyledikleri uzun uzun betimlemeye gerek kalmadan her şeyi anlatabilir. Çatışma ve duygu yansıtma. Karakterler arasındaki gerilimleri, duyguları açığa çıkarır. Mesela bir tartışmada seçtikleri kelimeler öfkelerini, kıskançlıklarını ya da sevgilerini belli eder. Hikayeyi ilerletme. Olay örgüsünü sürüklüyor, akışı sağlıyor. Doğru yerde kullanırsan hareketi kesmeden hikayeye yönlendiriyor. Atmosfer yaratma. Hikayenin dönemini, mekanını ya da duygusal tonunu yansıtarak ortamı güçlendirir. Diyaloglar, hikayenin türüne, karakterlerin kişiliklerine ve anlatının ruhuna uygun olmalıdır. Her karakterin konuşma tarzı, onun kimliğini yansıtmalıdır. İyi bir diyalog, karakterin sesini öyle doğru yakalar ki, okuyucu veya izleyici, kimin konuştuğunu repliğin içeriğinden anlayabilir. İyi bir diyalog yazmak, yazarın karakterlerin yoluna çıkmadan, onların doğal bir şekilde konuşmasına izin vermesiyle mümkündür. İyi bir diyalog, bize kulak misafiri olduğumuzu hissettirir. Sanki yazar, karakterlerin söylediklerini yalnızca aktarıyormuş gibi bir his verir. Diyalog yazarken yapılan hatalar, hikayenin etkisini zayıflatabilir. Diyaloglar, karakterlerin ruhsal durumlarını, çatışmalarını ve duygularını yansıtmalıdır. Okuduğum roman taslaklarında en çok rastladığım hata aşırı bilgi yüklemesi. Diyalog yazarken sadece bilgi aktarmaya odaklanırsan doğal olmayan bir hava yaratıyor. Eğer zorunlu bir bilgi varsa bunu karakterlerin günlük konuşmalarına yedirerek verin. Bilgi aktarımında denge şart arkadaşlar. Diyalogları sadece bilgi vermek için kullanırsan hikayeye hizmet etmeyen, bilgiçlik taslayan kısımlar okuyucunun, izleyicinin ilgisini kaybetmesine neden olur. Bir başka yaygın hata da klişelere düşmek. Karakterlerinize ve hikayenin tonuna uyan özgün ifadeler kullanın ki gerçekçi olsunlar. Uzun monologlara da dikkat edin. Diyaloglarınız kısa, öz ve etkili olsun. Anlaşılan, iyi bir diyalog yazmanın hikayeye katkıları göründüğünden çok fazla. İyi bir diyalog yazmak için nelere dikkat etmek gerekir? Ben hayattan ilham alın derim. Günlük konuşmaları dinleyin. İnsanların nasıl sohbet ettiğini gözlemleyin. Yazdığınız diyalogları sesli okuyun. Kulağa nasıl geliyor bir bakın. Test edin ve boşlukları kullanın. Diyaloglarda duraklamalar, kesintiler ya da söylenmeyenler gerçekçiliği artırır. İnanılmaz fark yaratır. Siz de deneyin bakalım. Kendi diyaloglarınızı bu gözle inceleyin. Belki yeni bir şeyler keşfedersiniz. Diyalog yazımı, hikaye anlatımının en kritik unsurlarından biridir. İyi bir diyalog, karakterleri canlandırır, hikayeyi ilerletir ve okuyucuya veya izleyiciye derin bir gerçeklik hissi sunar. Diyalog yazarken, karakter odaklılık, doğallık, ekonomiklik ve açıklık gibi ilkeler göz önünde bulundurulmalıdır. Dozunda bilgi aktarımı, karakter tanıtımı ve çatışma yansıtma gibi işlevleriyle diyaloglar, hikayenin ruhunu güçlendirir. Diyalogların gücü sizin elinizde. Sırları keşfedin, hikayelerinizi dönüştürün. Diyaloglarla ilgili daha derin bilgiler edinmek için açıklamada yer alan linklerden Kemal Tuğan'ın kitaplarına ve eğitimlerine ulaşabilirsiniz. Abone olarak, videoyu beğenerek bize destek olun ve yorumlarda deneyimlerinizi paylaşın. Görüşmek üzere.